Evet arkadaşlar, her ışık kaynağının belli dalga boylarında ışınım yaptığını biliyoruz. Bu ışınımların dalga boyu dağılımları bizim için çok önemli optikte. Malum optikte 3 önemli konu var. Birincisi ışık kaynağı, ikincisi optik sistem, üçüncüsü ise detektör kısmı. Şimdi ışık kaynakları ile ilgili genel bilgi vermeye çalışacağım. Her ışık kaynağının dağılımını incelemeye çalışalım. Gene bunun için arkadaşlar bir spektrometremizi kullanacağız. Daha önceki deneylerde kullandığımız. Bilgisayar üzerine analiz yapılacak. Spektrometremizi şu şekilde seyyar taşıyabildiğimiz gibi uygun bir yere takmaktan mümkün. Şimdi en basit ışık kaynağımızla başlayalım. Şu an sistemimiz veri alıyor bakın. Bunu şu ışık kaynağına yaklaştırdığımız zaman bilgisayar analizine baktığımızda şunu göreceğiz. Tungstenin dağılımını görüyoruz, spektral dağılımını. Sürekli bir dağılım söz konusu. Ama mavi ışığın fazla olmadığını, kırmızımsı ve sarımsı renklerin çok olduğunu yine dalga boyundan tayin etmek mümkün. LED lambamız çok meşhur. Bunu mesela spektral analizini yapmak istiyorsak sadece bunu kaynağımızı çeviriyoruz. Ve bakın bu da LED lambanın dağılımı arkadaşlar. Evet, burada karakteristik bir dağılım söz konusu. Bu türden iki tane pik gördüğümüz zaman birinci soldaki pik mavi ışığın bileşenini, diğerleri ise turuncu, sarı ve kırmızı bileşenleri birlikte görüyoruz. Bu pikler arkadaşlar, bu iki piki gördüğümüz zaman bu tipik beyaz LED'in karakteristiğidir. Her kaynağın kendine özgü davranışı var. Evet, üçüncü kaynak olarak da arkadaşlar size discharge lambaları veya da deşarj lambaları diye geçen lambalardan bahsedeceğim. Elimde muhtelif birkaç tane göstereceğim. İşte hidrojen, civa, helyum, kripton, su buharı, karbondioksit vesaire, elimizde bir sürü var ama bunun birkaçını göstermek istiyorum sadece. Bu tip lambalar özel lambalardır arkadaşlar. Bu şekilde özel muhafazayla geliyor ve bu şekilde cam tüpün içinde saklanıyorlar. Bu cam tüpün iki ucunda metal bloklar görüyorsunuz. Buralara çok şiddetli elektrik alanı uygulandığı zaman içeride oluşan elektrik akımı sayesinde atomlar iyonlaştırılmış oluyor. İyonlaşan atom malum tekrar temel taban seviyesine geçerken bir ışıma yapacaktır. Bu farklı değerde oluyor. Bu türden deşarj lambaları arkadaşlar genellikle hidrojen veya soy gazlardan argon, neon, xenon gibi elementlerden teşekkül oluyor. Şimdi bu kaynağımız hidrojen kaynağını elektrik alan, şiddetli bir elektrik alan uygulamak için buradaki kaynağı, elektriksel kaynağı yerleştiriyorum. Düğmeye bastığımız zaman böyle pembemsi bir ışık yaydığını görüyoruz. Bu hidrojen gazı, içindeki hidrojen gazının iyonlaşması ve sonra iyonlaşan atomların uyarılmış durumdan tekrar taban durumuna geçerken yaydığı ışınımı görmüş oluyoruz. Bu ışınım gerçekten karakteristik birkaç tane özel pik değerine sahip olduğu bilinmekte ve bunlar elementlerin kimlikleri yahut parmak izleri olarak günümüzde isimlendirilmekte. Örneğin hidrojene baktığımız zaman spektrometremizde hidrojene yaklaştırdığım vakit bunu bizzat görmek ve anlamak mümkün. Şöyle göstereyim. Evet, yaklaştırdığımızda spektrometremizden aldığımız veriyi bilgisayarda şimdi şu şekilde görüyoruz. Burada karakteristik birkaç tane pik görüyoruz. Az önce hatırlarsanız gerek LED kaynağında gerek tungsten lambada elde ettiğimiz verilerde çok sürekli bir dağılım söz konusuydu ama burada çok karakteristik dalga boyları da yükselmeler ve pikler görmekteyiz. Örneğin burada 440 nanometrede bir pik var. Mesela şurada çok büyük bir şiddette 656 nanometrede, hatta kırmızı bölgede bir tane var. Bir de şuraya baktığımız zaman şu çok önemli. Burada infrared bölgede de bir saçılım görüyoruz. Bu pikler hidrojen atomunun karakteristik pikleridir. Her elementin kendine ait bu şekilde parmak izi mevcuttur. Bu da civa elementi arkadaşlar. Hidrojenden farklı bir dağılım vermesi bekleniyor. Rengine bakarsanız zaten oldukça farklı, böyle turkuaz rengi bir dağılım söz konusu. Fakat bu sadece tek bir renk değil, birden çok renk barındırıyor. Ancak yine dağılımı dikkatle incelediğiniz zaman civa dağılımını yine karakteristik pikler göreceğiz. Ekrana bakarsanız bunu görmek mümkündür. Örneğin burada bakın yine 442 nanometrede bir pik, 500'lerde bir pik var ve infrared bölgeye yakın yerde çok daha fazla salınım söz konusu. Gene böyle bir dağılım gördüğümüz zaman bu çoğunlukla merkürün işareti olacaktır ve hidrojenden çok farklı. Demek ki elementleri bu şekilde tayin etmek, analiz etmek mümkün. Helyum elementini bakın, şurada çok keskin bir karakteristik bir pik vermiş ve şurada özellikle 580'lerde 589 nanometrede bir aşağı yukarı bir pik görüyoruz ve diğer elementler mümkün. Ancak infrared bölgede fazla ışınım yapmadığını görüyoruz. Yine helyum elementinin kimliğini bu piklerden tayin etmek mümkün. Bu pikler çok önemli.
Çünkü günümüzde bu tip element analizleri yaptığımız zaman özellikle astronomide çok ciddi uygulamalar bulunmuş bu tip analizler. Çünkü yıldızlardan ve uzak galaksilerden bize gelen en önemli bilgi ışık bilgisidir. Ve bu ışık bilgisi aynen burada olduğu gibi yıldızlardan gelen ışık bilgisi de bu türden spektrometrik cihazlarla tayin edilerek yıldızların içindeki malzeme analizlerini yapmak bugün günümüzde mümkün.